Geriye dönüp baktığımızda bazı şeylerin sadece bir anı olmadığını, doğrudan hayatımızın bir dönemini şekillendirdiğini fark ederiz. Takvimler 2000'lerin ortasını gösterirken internet henüz bugünkü gibi her anımızı ele geçirmemiş, dünya bu kadar küçülmemişti. İşte tam o dönemde bir plastik kutunun içinde hayatımıza bir şey girdi. San Andreas. Sadece bir oyun değildi. San Andreas o dönemin çocukları ve gençleri için sınırları olmayan, kuralları bizim koyduğumuz, odamızın kapısını kapattığımızda içinde kaybolduğumuz paralel bir evrendi. Bugün arkamıza yaslanıp o haritayı tekrardan elden geçireceğiz. Ama sadece nostalji yapmak için değil, bir oyunun nasıl bir kültür haline dönüştüğünü, PlayStation 2'nin sınırlarını nasıl paramparça ettiğini ve bizi neden hala kendine hayran bıraktığını anlayabilmek için. Hazırsanız hafıza kartlarınızı takın, Los Santos'a geri dönüyoruz. 2000'lerde internet bugünkü gibi her bilginin saniyeler içinde doğrulandığı bir yer değildi. YouTube yoktu, Wikipedia emekleme aşamasındaydı. Bilgi, karanlık forum köşelerinde piksel piksel fotoğraflarla ve kulaktan kulağa yayılan efsanelerle besleniyordu. İşte bu kontrolsüz ortam, San Andreas'ı bir oyundan çok yaşayan bir şehir efsanesi laboratuvarına dönüştürmüştü. San Andreas sadece eğlence değildi. Bazen dümdüz korkutucuydu. Oyunu gece yarısı tek başınıza oynarken o devasa haritanın ıssız yerlerinde bir yerlerde yalnız olmadığınızı hissederdiniz. Gizem forumlarında her gün yeni bir başlık açılırdı. Bigfoot'u gören var mı? İnternette dolaşan çözünürlüğü düşük, sahte ekran görüntüleri yüzünden binlerce oyuncu gecelerini o sisli ormanda elinde bir kamerayla koca ayağı arayarak geçirdi. Sadece Bigfoot değildi. Ormanın derinliklerinde elinde elektrikli testereyle aniden belireceği söylenen Leatherface efsanesi. Hepsinden öte haritanın bir yerlerinde gizli bir mezar olduğu, oyuna yerleştirilmiş seri katillerin dolaştığı söylenirdi. Rockstar Games bilerek ya da bilmeyerek oyunun atmosferine yoğun bir yalnızlık hissi katmıştı ki her yalan şehir efsanesi zihnimizde gerçeğe dönüşebiliyordu. O zamanlar oyunu sadece bitirmek için oynamıyorduk. Biz oyunun içindeki bilinmeyenlerden korkmayı ve o korkunun peşinden gitmeyi seviyorduk. Bugün bir oyunda takıldığınızda ne yapıyorsunuz? Çok basit. Telefonunuzu çıkarıyor, YouTube'a girip GTA San Andreas'ın X görevi nasıl geçilir diye yazıyorsunuz ve saniyeler içinde çözümünü izliyorsunuz. Oyunlar artık sır tutamıyor. Çünkü internet her şeyi tüketmek üzerine kurulu. Ama o zamanlar bir görevi geçemediğinizde elinizde bir rehber yoktu. Günlerce, haftalarca aynı görevde takılıp kalabiliyordunuz. Çözüm neydi biliyor musunuz? Dayanışmaydı. Mahalledeki o oyunları çok iyi bilen büyük arkadaşı eve çağırmak, o görevi geçmesi için ona yalvarmak ya da bir internet kafeye gidip yan masadaki çocuğun o görevi nasıl yaptığını saatlerce arkasından izlemekti. O zamanlar oyunu internetten öğrenmiyorduk. Birbirimizden öğreniyorduk. Şu köprünün altında geçince gizli bir silah varmış kanki, şu binanın tepesine çıkarsan jetpack bulabiliyormuşsun gibi tamamen kulaktan dolma, hiçbir kaynağı olmayan bilgiler mahalle koridorlarında birer mutlak gerçek gibi yayılırdı. Bilgi paylaşıldıkça değerlenirdi ve bir sırrı ilk çözen kişi mahallenin kralı olurdu. İnternetsizlik bizi oyuna daha çok bağlıyordu. Çünkü keşfetmek gerçekten bir çaba, gerçekten bir macera istiyordu. Gelin şimdi işin biraz mutfağına girelim ve bu videoyu gerçekten hak ettiği ciddi seviyeye taşıyalım. Çoğu kişinin bilmediği, sadece oyunu oynayıp geçenlerin asla fark etmediği inanılmaz bir mühendislik gerçeği var. PlayStation 2 aslında teknik olarak San Andreas'ı kaldıracak güçte bir cihaz asla değildi. Evet, yanlış duymadınız. PlayStation 2'nin donanım sınırlarına baktığınızda o küçücük RAM'i ve işlemci gücüyle içinde 3 devasa şehri, kasabaları, çölleri, dağları barındıran ve en önemlisi şehirler arasında hiçbir yükleme ekranı olmadan akıp giden bir oyunu çalıştırması imkansızdı. Ama Rockstar Games mühendisleri adeta imkansız zorladılar. Bunu başarmak için inanılmaz teknik hilelere başvurdu. Örneğin oyundaki o meşhur yoğun sis efekti. Biz o sisi sadece hava durumu sanıyorduk, değil mi? Hayır. O sis PlayStation 2'nin işlemcisinin daha uzakları çizmek zorunda kalıp patlamasını önlemek için kullanılan dahiyane bir maskelemeydi. Sis sayesinde işlemci sadece oyunun birkaç metre önünü çiziyor, arkadaki devasa dünyayı ise hafızadan siliyordu. Haritanın yüklenme tekniği yani streaming sistemi San Andreas ile zirve yapmıştı. Siz araba sürerken oyun sizden birkaç yüz metre sonrasını gerçek zamanlı olarak diskten okuyup önünüze seriyordu. İşte bu yüzden hızlı bir spor arabayla gittiğinizde o meşhur pop-in problemlerini yaşardınız. Ağaçlar, binalar veya elektrik direkleri aniden önünüze çarpabilirdi. Çünkü PlayStation 2'nin okuyucu gözü sizin hızınıza yetişemezdi. RAM sınırları o kadar dardı ki bazen yollar bomboş kalırdı. Çünkü o an hafızada yeni araba modellerini çizecek yer kalmazdı. Rockstar
Rockstar donanımı kelimenin tam anlamıyla ağlatarak, sınırları zorlayan, milimetresine kadar esneterek bu oyunu o kutunun içine sığdırdı. San Andreas bir yazılım ve optimizasyon mucizesidir. Hakkında konuşurken genelde hep aksiyondan, çetelerden ve görevlerden bahsedilir. Ancak bu oyunun başarısında çok büyük ama değeri yeterince bilinmeyen, yani çok underrated bir unsur var. Müzikleri ve radyo kültürü. Rockstar sadece bir oyun müziği listesi hazırlamamıştı. 1992 yılın Amerika'sının ruhunu ses duvarına inşa etmişti. K-Rose, Radio X, Los Santos Underground Radio, Playback FM, her bir radyo istasyonunun kendine ait bir karakteri, kendine ait DJ'leri ve reklamları vardı. Gerçek sanatçıların Snoop Dogg'dan Michael Jackson'a kadar uzanan devasa bir arşiv kulağımızın pasını siliyordu. Daha da önemlisi bu müziklerin oyunun coğrafyasıyla kurduğu organik bağdı. Los Santos'un tehlikeli arka sokaklarında West Coast hip hop dinlerken San Fierro'nun puslu tepelerine doğru sürdüğünüzde radyonun rock tonlarına doğru kayması, çöl yollarına çıktığınızda ise K-Rose'dan yükselen o hüzünlü country şarkıları, o çölün ortasında gece vakti tek bir araba farının aydınlattığı yolda giderken hissettiğiniz o yalnızlık hissi sinematik bir başyapıttı. Bazı insanlar San Andreas'ı görevleri için değil, sadece şehirde dolaşmak için açıyordu. Günün stresinden kaçıp sadece yağmurlu bir San Fierro gecesinde radyoda sevdiği şarkıyı yakalamak veya kırmızı ışıklara uyarak araba sürmek. O dönemin oyuncuları için tam bir meditasyon türüydü. Oyun bize sadece bir harita değil, o haritanın içinde yapabileceğimiz bir duygu dünyası sunuyordu. Şimdi madalyonun bize bakan tarafına çevirelim. Batılı içerik üreticilerinin Amerikalı ya da Avrupalı YouTuber'ların asla anlayamayacağı o özel yere geliyoruz. San Andreas'ın Türkiye'deki o devasa sosyolojik büyüklüğü bu topraklarda bir oyundan çok daha fazlasıydı. Aslında bakarsanız bir mahalle kültürüydü. 2000'lerin ortasında Türkiye, korsan PlayStation 2 döneminin altın çağını yaşıyordu. Mahalle aralarındaki DVD'ciler dükkanların önünde serdikleri oyun kataloglarıyla doluydu. Bilgisayarı olanlar ya da PlayStation 2'si olanlar için ritüel belliydi. Hafta sonu harçlığı kapılır, o dükkana gidilirdi. O dönemin ikonik diyalogları bugün bile hafızamızda. Abi bu oyunun arkası biraz çizik ama çalışır mı? Veya çalışmazsa geri iade edebilir miyim? Dükkan sahibi abinin o meşhur cevabı ise üflesem çalışır paşam bir şey yok deyip bizi geçiştirirdi. 5 liraya oyun çektirmek, cebinde titizlikle sakladığın o 8 MB'lık memory kartı arkadaşının evine götürmek, kanka bak ben buraya geldim diye kaydını göstermek o dönemin lüksüydü. İnternet kafe ise apayrı bir cumhuriyetti. Her masada ekranın yanına yapıştırılmış ya da bir kağıda alelade el yazısıyla yazılmış o Türkçe hile kağıtları dururdu. Soyam, Bugabooks ve birçok. Bu kelimeler bizim için yabancı bir dil değildi. Adeta hayatta kalma şifreleriydi. Her evde, her bilgisayarda aynı oyun vardı. Sosyoekonomik durumun ne olursa olsun San Andreas her mahalle çocuğunu aynı potada eritiyordu. O dönem çocuk olmak, o çizgili bazen donan oyun ekranına sabırla bakmak ve oyun dünyasında Türkiye'nin dertlerinden uzaklaşmak demekti. Tabii ki San Andreas her zaman bir huzur ya da nostalji yuvası değildi. Bu oyun aynı zamanda küresel düzeyde ortak bir sinir krizinin ve travmanın da adıydı. Evet, o meşhur görevden bahsediyor. Yani bizim bildiğimiz adıyla tren görevi. Tüm yapman gereken o lanet treni takip etmekti. CJ repliğini çok iyi bilirsiniz. Bu cümle dünya üzerindeki milyonlarca oyuncunun kulaklarında hala bir yankı ve kabus gibi çınlar. Siz altınızdaki motorla her şeyi mükemmel yaptığınızı düşünürdünüz. Trenin yanından milimetrik gidersiniz ama o arkadaki o devasa cüsseli Big Smoke vagonun üzerindeki Vagos üyelerine ateş etmek yerine gider trenin duvarını vururdu. Görev başarısız olduğunda da suçu pişkin pişkin bize atardı. All we had to do was follow the damn train, CJ. O dönemin görev tasarımları bugünkü gibi oyuncuyu elinden tutup götüren, her başarısızlıkta seni bir adım önde başlatan cinsten değildi. Öldün mü? En yakın hastanede ve tüm silahlarını kaybetmiş olarak uyanırdın. Tekrar arabaya bin, görevin başladığı yere git, ara sahneyi tekrardan izle ve aynı sinir krizini baştan yaşa. O tren görevi, o uzaktan kumandalı küçük uçakla Zero'nun görevleri, Berkeley'in tedarikçilerini vurma görevleri hepsi birer çocukluk travmasıydı. Ama kabul edelim, o zorluk olmasaydı bugün bu oyunun bu kadar tutkuyla hatırlar mıydık? Kesinlikle hayır. San Andreas sadece bir çete savaşı ya da hile yazıp sokakta kaos çıkarma oyunu olarak görmek ona yapılacak en büyük haksızlıktır. Bu oyunu gerçekten bir video konusu yapan şey onun o derin, katmanlı ve karanlık hikaye anlatımıdır. Bu analiz San Andreas'ı bir çocuk oyunu olmaktan tamamen çıkarıyordu. Hikayenin özüne baktığımızda 90'ların başında Amerika'da ırkçılığı, yozlaşmış polis departmanlarını ve getto hayatının acımasız gerçekliğini görürsünüz. Oyunun ilerleyen dönemlerinde yaşanan o büyük Los Santos isyanları aslında 1992 yılında gerçek hayatta yaşanan Rodney King isyanlarının birebir oyun dünyasına yansıtılmasıydı. Ama hikayeyi asıl karanlık ve vurucu yapan şey psikolojik katmandı. San Andreas aslında bir güç hikayesi değildi. Güven kaybetme
hikayesiydi. Carl Johnson, yani bir diğer adıyla CJ, annesinin ölümüyle başladığı bu yolda ailesini korumak için her şeyini ortaya koydu. Ama karşılığında ne aldı? En yakın gördüğü çocukluk arkadaşları Big Smoke ve Ryder'ın ihanetini. O yeşil kıyafetlerin altında dostluğun aslında uyuşturucu parası ve güç için nasıl satıldığını gördüğümüzde CJ ile birlikte biz de yalnızlaşmıştık. CJ oyunun sonunda devasa bir imparatorluğun başına geçti. Milyon dolarlar kazandı, kumarhaneler işletti ama eve, o ilk başladığı Grove Street'teki annesinin yıkık evine döndüğünde etrafında o eski samimi mahalleden kimse kalmamıştı. Bu kazandıkça kaybeden bir adamın hikayesiydi. Şimdi size ilginç bir bilgi vereyim. Bugün severek oynadığımız GTA 5'in haritası San Andreas'ın haritasından neredeyse 4 kat büyüktür. Hatta günümüzün birçok açık dünya oyunu San Andreas'ın metrekare bazında katlarca geride bırakır. Peki ama nasıl oluyor da teknik olarak bugünün standartlarına göre küçük olan o harita bizim hafızamızda uçsuz bucaksız devasa bir kıta gibi hissettiriyordu? Neden o yollar bitmek bilmiyordu? Bunun arkasında çok zekice tasarlanmış coğrafi ve atmosferik hileler vardı. İlk olarak araçlar bugünkü oyunlar kadar hızlı değildi. Bir şehirden diğerine gitmek gerçek zamanlı olarak zaman alıyordu. İkincisi ve en önemlisi haritadaki loading ekranlarının olmaması ve bölgeler arasındaki keskin atmosfer farkıydı. Los Santos'un o basık kirli havasından çıkıp otoyola bağlandığınızda birden kendinizi bir sis tabakasının içinde, ardından devasa bir dağın eteğinde bulurdunuz. Biraz daha sürdüğünüzde ağaçlar seyredir, hava kurur ve kırmızı toprakların hakim olduğu o sonsuz çöl atmosferi başlardı. Şehirler arasına yerleştirilen o devasa boşluklar, dağlar ve kasabalar oyuncuya gerçekten seyahat ediyormuş hissi veriyordu. Coğrafyanın bu kadar iyi taklit edilmesi zihnimizin haritayı olduğundan çok daha büyük algılamasını sağladı. Keşif hissi gerçektir. Çünkü her virajın arkasında tamamen farklı bir dünya bizi bekliyordu. Geldik bu videonun ana temasına. San Andreas tarihinin en iyi oyunları arasına yazılan o asıl büyüye, özgürlük. 2004 yılına kadar oyunlar bize hep sınırlar çizerdi. Bir koridorda yürür, önümüze çıkan düşmanları vurur ve bölümü bitirirdik. GTA 3 ve Vice City bize bir açık dünya sunmuştu. Ama San Andreas olayı bambaşka bir seviyeye taşımıştı. İnsanlar hayatlarında ilk kez bir sanal karakterin hayatını bu kadar detaylı kontrol edebildiğini gördü. San Andreas insanların ilk kez gerçekten özgür hissettiği bir oyundu. İstediğin arabayı çalıp haritanın en uç noktasına gitmek sadece başlangıçtı. Gidip sürekli fast food yersen CJ şişmanlıyordu ve sokakta koşamaz hale geliyordu. Spor salonuna gidip ağırlık kaldırırsan kas kütlesi gelişiyor, dövüş teknikleri değişiyordu. Saçını kestiriyor, kıyafet dükkanından kendi tarzını yaratıyor, hatta kız arkadaş edinip randevuya çıkabiliyordu. Ve tabii ki o çılgınlık anları. Askeri üsse sızıp gizli bir jetpack çalmak ve o jetpack'te gökyüzüne yükselip tüm şehri ayaklarının altında izlemek. Bir yolcu uçağı kaçırıp bulutların üzerine çıkmak, sonra oradan paraşütle atlamak. Oyun bize buraya gidemezsin, bunu yapamazsın demiyordu. Oyun size devasa bir oyuncak kutusu veriyor ve nasıl eğlenmek istiyorsan öyle eğlen diyordu. İşte bu sınırsızlık hissi o dönemin gençliği için gerçek bir devrimdi. Aradan 10 yıllar geçti. Grafik teknolojileri akıl almaz noktalara ulaştı. Işın izleme teknolojileri, gerçeğe yakın insan yüzleri, yapay zekalı NPC'ler hayatımıza girdi. Teorik olarak San Andreas'ın çoktan eski teknolojinin tozlu raflarında unutulup gitmesi gerekirdi. Ama gitmedi. Neden mi? Çünkü San Andreas sadece arkasında bıraktığı oyun mekanikleriyle değil, topluluğun ona üflediği o ruhuyla yaşamaya devam etti. Mod kültürü bu oyunu hiç yalnız bırakmadı. Oyuna eklenen yerli arabalar, Türkçe yamalar, daha da önemlisi multiplayer kültürü. Binlerce insan o eski haritada kendi kurdukları sunucularda buluştu. Rol yapma sunucularında arkadaşlıklar kuruldu, çeteler kuruldu, gerçek hayattaki gibi meslekler yapıldı. Bugün bile TikTok'ta, YouTube'da önünüze çıkan bir San Andreas editi düşüyorsa, hala birileri o eski grafikli oyunun içinde hikayeler anlatmaya devam ediyorsa, bunun sebebi oyunun kalitesinden öte bizim o oyuna yüklediğimiz anlamdır. Bazı oyunlar oynanır ve unutulur. San Andreas ise insanların hayatının bir dönemine dönüştürdü. 2000'ler o saf, internetsiz, samimi dünyanın kapısıydı. Ne zaman ana menü müziğini duysak ve ne zaman o ekranda karlı VHS filtresini görsek sadece bir oyunu değil, çocukluğumuzu, o eski internet kafeleri, kaybettiğimiz o saf keşfetme duygusunu ve yan masamızda oturan o eski dostları hatırlardık. San Andreas hiçbir zaman ölmedi çünkü o bizim kuşağımızın ortak hafızasıydı.